Aç mısın? Anne, sen Asuman'ın başından beri nerede olduğunu biliyor muydun? Hayır, bilmiyordum. Peki Kızım sen şimdi onu falan bırak da beni iyi dinle. ne oldu? Asuman sana ne sorarsa sorsun asla cevap vermeyeceksin, tamam mı? Neden ki? Kızım ben ne diyorsam onu yap. Asuman bir şey sorduğu zaman geçiştir. Sakın cevap verme. Tamam da artık biz hep burada mı kalacağız? Neden ki? Yani Asuman'ın elinde ne işimiz var bizim? Kızım sen bende kalmak istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum. Tuğçe o zaman beni boğma. Ne diyorsam onu yap. İşimi de zorlaştırma. Tuğçe'ciğim, çikolata yer misin? O yemez. Hem de en sevdiğimden. Afiyet olsun tatlım. Avukatı ikna ettim sonunda. Hiç korkmuyor musun peki Gonca? Yani bana daha fazla ne yapabilir ki? Neredeyse canımı alıyordu, unuttun mu? Çok yakında Necdet'in tüm mal varlığının tek sahibi ben olacağım. Bu hapishaneden sonsuza kadar kurtulacağım Serdar. Parayı bu kadar çok mu seviyorsun sahiden? Ben parayı değil, paranın sağladığı imkanları seviyorum. Aynı kapıya çıkmıyor mu? Çok yoruldum Serdar. Yani şu hayata bir kere geliyoruz. Ben bu yaşıma kadar çok kahır çektim. Bundan sonra da böyle dilediğimce yaşamak istiyorum. Böyle baskısız, emir almadan, özgürce. Tabii eğer istersem birlikte. Ne oldu? Niye susuyorsun? İstemiyor musun? İstiyorum tabii ki. Anladım. Sen Tuğçe'yi bırakmak istemiyorsun. Ama bak onu da alırız yanımıza. Zaten dünya kadar paramız olacak. Yurt dışındaki en iyi okullarda okuturuz. Dilediği her şeye sahip olur. Tuğçe'yi bırakmak istemediğim doğru. Ama onu bir maceraya sürüklemek de istemiyorum açıkçası. Ya macera dediğin şey Tuğçe için çok büyük bir fırsat. Ya öyle ama Tuğçe hayatından çok memnun. Onun düzenini bozup onu mutsuz etmekten korkuyor. Tuğçe'nin şu anki hayatından memnun olduğunu sen nereden çıkardın? Geçen hafta çiftliğe gittim. Uzaktan da olsa kızımı görmek istedim işte. Elif de oradaydı. Sanırım annesiyle beraber artık çiftlikte yaşıyorlar. Uzun uzun seyrettim onları. Öyle mutluydu ki. Ya onun mutluluğunu bozmak, tekrar bir bilinmezliğin içine sokmaktan çok korkuyorum, anlıyor musun? Anladım. Anladım yani haklısın. Ben sen gidince çok üzüldüm. Çok da özledim seni.
Ben de seni çok özledim prenses. Biliyor musun? En iyi bakıcım sensin. Öncekilerle hiç böyle iyi anlaşamamıştım. Ay, şimdi daha çok mutlu oldum valla. Biliyor musun? Sen benim en iyi arkadaşımsın. Hem yasak da koymuyorsun. İstediğim kadar yaramazlık yapabiliyorum. Tuğçe'cim, yasaklar çiğnenmek içindir zaten. Tuğçe, ben sana bir şey soracağım. Annen seni neden çiftlikten buraya getirdi? Merak etme, annene hiçbir şey söylemeyeceğim. Kızım, geldiğinden beri oturuyorsun öyle. Hadi kalk elini yüzünü yıka. Hayırdır Asuman? İşbaşı yapmışsın. Ne demek istiyorsun sen be? Bana aptal oynama. Tuğçe'nin ağzından laf mı almaya çalışıyorsun sen? Ne alakası var ya? Konuşuyorduk sadece. Bana masal anlatma. Ben senin gibileri çok iyi bilirim. Üf, sıktın artık ya. Bana bak. Arkamdan iş çevirmeye kalkma. Çok kötü olur. Bırak be, ne yapıyorsun? Polis her yerde seni arıyormuş. Ne fena. Ama sen uslu bir kız olursan ben de 155 aramak zorunda kalmam. Ayağını denk al ona göre. Bak, ne yapıp ne ettiğin umurumda bile değil. Rahat ol. Sana bulaşmak gibi niyetim de yok. Hem merak etme. Bir yer bulayım, buradan gideceğim. Tamam? Tamam İrfan Bey. Zaten benim o konuda yine şüphem yok. Yani sizin de benden yana bir şüpheniz olmasın. Benim sözüm senettir. Tabii. Biz tekrar konuşuruz zaten. Oldu o zaman. Peki. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ne oldu? Ne dedi avukat? Birazdan eve gelecek işte. İmzalar için hangi belgeler gerekiyor, nasıl bir yol izleyeceğiz detaylıca bahsedecek. Anladım. Belki de birkaç gün sonra buradan çok uzaklarda olacağız Serdar. Düşünebiliyor musun? Ve ben gerçekten çok heyecanlıyım. Ama yani böyle bir yandan da adını sanını bilmediğim bir yere gidecek olmak da beni aslında biraz ürkütüyor. Yani gerçekten çok tuhaf bir ismiş. Böyle hem korkup hem heyecanlanmak. Komiser arama emrini hemen çıkarttı. Arama çalışmasına başladılar. Biz de mahalledeki her sokağa baktık ama Aklımdan bin türlü şey geçiyor. abi hemen kötü düşünme. Ama Tuğçe öylece ortadan kaybolacak bir kız değil ki Selim. Ne demek istiyorsun abi? O akıllı bir çocuk. Kaybolsa da mutlaka birinden yardım ister. Yani bunu biri mi yaptı diyorsunuz? İyi de kim niye yapsın ki böyle bir şeyi? O Necdet şerefsiz de içeride artık. Necdet içeride ama Arzu. Gerçekten böyle bir şey yapmaya cesaret eder mi? Ondan her şey beklenir. Abim haklı olabilir. Yani sonuçta Arzu'dan bahsediyoruz. Ya hangi anne kendi kızını kaçırıp sonra kayboldu verir ki? Yapmayın Allah aşkına. Keşke herkes senin kadar iyi yürekli olsa. Abla, o sizin buraya geldiğinizi biliyor mu? Hayır, hiçbir şeyden haberi yok. Ya o zaman o yapmış olamaz. Ne olursa olsun burası ne Elif için ne de senin için güvenli değil. Baba, kardeşimi bulacaksın değil mi? Sen hiç merak etme kızım, bulacağım. Burada kalma konusunda artık ısrar etmezsin umarım. Selim, sen Melih'i de Elif'i de çiftliğe götür. Sen abi? Ben buralarda aramaya devam edeceğim. Hadi abla gidelim. Bir gelişme olursa haberdar edin olur mu?
Aa, bu ne ya? Ne olmuş? Ay, 2 yıl öncesinin gazetesiymiş. Ben de diyorum bu ne? Anne, dışarı çıkalım mı biraz? Tuğçe'cim olmaz. Şimdi sırası değil. Ama anne, çok sıkıldım ben burada. Hem babama da haber vermedik. Kızım yolda aradık ya, duymadın mı? Of, keşke ben de konuşsaydım. Canım çok işi vardı, o yüzden kapattık. Of ya, of! Anne ya, ne olur çıkalım. Ben burada patlayacağım. Hiçbir şey yapılmıyor bu evde. Tuğçe'cim, sen laftan anlamıyor musun kızım? Hayır diyorum. Ağzıyla çık. Tuğçe, bak hayır diyorum. Niye bağırtırıyorsun beni? Dışarı falan çıkmak yok. Ama anne ya. Aması maması yok. Otur diyorsam oturacaksın. Tuğçe, bak aklıma ne geldi. Gel hadi seninle bir oyun oynayalım. Oynayalım. Ne? Şimdi ben sana bir kelime söyleyeceğim. Sen de kelimenin sonundaki harften başka bir kelime türeteceksin. Böyle bir oyun. Sıra sıra oynayacağız, tamam? Tamam. Tamam oğlum. Bekliyoruz biz de. Aliya'nın bir haber var mıymış? Yok Rabia, yok. Allah'ım tez zamanda inşallah güzel haberler almayı nasip etsin. Keşke, keşke. Ama bir uğursuzluk var başımızda. Allah korusun öyle şeyler demeyin. Haksız mıyım? Tam kötü günler geride kaldı. Her şey yoluna girecek derken Tuğçe'nin kaybolması reva mı şimdi? Hiçbir gün yüzü görmeyecek bu çocuklar. Yine de öyle düşünmeyin. Allah'ın gücüne gider. Hem bazen bizim şer diye düşündüklerimizde hayır vardır. Dua edelim de sonu hayırlı bitsin inşallah. İnşallah, inşallah. Tüm belgeleri istekleriniz doğrultusunda düzenledim Gonca Hanım. Evet, gördüm. Teşekkürler İrfan Bey. Buyurun. Sağ olun. Şuraya. Şuraya bir de şuraya lütfen. Tamamdır. Sonrası bende. Bitti mi yani? Her şey bu kadar mı? Maalesef işin en kolay kısmı buydu. Zor olan kısmı ne peki? Necdet Bey'in de imzasına ihtiyacımız var. Ama bu imkansız. Necdet bunları asla imzalamaz. İşin o kısmını ben halledeceğim. Yalnız Evet. bu çok riskli bir iş. Necdet Bey gibi birini karşıma almış olacağım sonuçta. Anladım. Anladım. Ama endişelenmeyin. Bu riskinizin karşılığını ben son kuruşuna kadar ödeyeceğim size. Siz yeter ki şu imzaları bir an önce Necdet'e attırın. Sonra payınıza düşeni ben hemen hesabınıza geçiririm. K ile başlayan kelime kitap. P. Patlıcan. Ne? 3, Ya dur. Tamam, bulacağım. 2, Ya Osman dur sayma ya. 1. Bitti. Of ya, bir daha say. Olmaz. Gürültü ne ya? Ne yapıyorsunuz siz burada? Oyun oynuyoruz. Biraz sessiz oynasanız, kafam şişti. Kulağına pamuk tıkasaydın. Sen de biraz çeneni kapasaydın. Sesinizi falan duymayacağım, ona göre. Of ya, of. Hiçbir şeye izin vermiyor annem de. Dışarı çıkmak yasak, oyun oynamak yasak. Bu ne ya? Tatlım, üzülme, bize sessiz sessiz oynarız. Bir bunların patırtısı eksikti ya. Ay kafam şişti, kafam. Neyse. Bir süre idare edeceğiz. Sana öyle bir oyun oynayacağım ki Melek.
benim yaşadığımın 10 katını yaşayacaksın. Çok sağ olun İrfan Bey. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşeceğiz. Hoş geldiniz. Diyeceğim ama gidiyorsunuz galiba. Evet. Küçük bir iş için gelmiştim. Öyle mi? Otursaydınız biraz daha. Gideyim ben. Dışarıda işlerim var halletmem gereken. Keşke haberim olsaydı geleceğinizden. Neyse İrfan Bey, biz sizi daha fazla tutmayalım. İyi günler. Size de. Gonca ne iş? Ne işi var bu adamın durduk yerde burada? Seni özlemiş. Ne bu tavır kızım? İnsan gibi bir şey soruyorum sana. Ya niye gelmişse gelmiş işte. Her şeyi bilmek zorunda mısın sen? Değilim ama Necdet Bey yokken de ortalığı boş bırakamam değil mi? Önemli bir şey olursa ben sana söylerim. Ya Gonca söylesene niye gelmiş? Ay sen sorasın diye. Uf Erkut ya. O ne bu ne? Sana ne ya? Sana ne? Ya kurcalamasana işte. Neyse Gonca. Sakin ol. Tüm bunlar bittiğinde her şey geride kalmış olacak. Ama biraz daha sabretmem lazım. Aklım hafsalam almıyor. Nereye gider bu çocuk? Elif, yavrum sen kardeşini görmedin mi? Ben bisküvi almaya çıkmıştım. Geldiğimde yoktu. Ah yavrum, ah Tuğçe. Sorup soruşturdunuz mu? Bir gören olmamış mı? Her yere baktık anne. Mahalledekileri de sorduk, yok kimse görmemiş. Artık yüreğim kaldırmıyor. Bir daha aynı acıyı yaşatma bize Allah'ım. Anneciğim ne olursunuz sakin olun. Polis zaten her yerde Tuğçe'yi arıyor. Bulacaktır elbet. Kenan nerede? O niye gelmedi sizinle? Abim Tuğçe'yi aramaya devam ediyor hala. Hepsi benim suçum. Eğer ben gidelim demeseydim... Senin bir suçun yok evlatçım. Sen nereden bilebilirdin ki böyle bir şey olacağını? Ben eğer çiftlikte kalmış olsaydım... Tuğçe şu anda kaybolmamış olacaktı ama. Kızım, olmuşla ölmüşe bir çare yok. Hadi üzme artık sen de kendini toparla. Yok, ben abimin yanına gidiyorum anne. Yalnız kalmasın. Git oğlum. Git de torunumu sağ salim getir. Hayırlı haberle dönersiniz inşallah yavrum. Adın ne senin bakalım? Eren. Eren, buralarda senin yaşlarında siyah saçlı esmer bir kız gördün mü? Hayır, hiç görmedim. Peki tamam. Neredesin kızım? Neredesin? Of, olmuyor işte. Tuğçe abla gibi yapamıyorum. O olsaydı yapardı bana. Sen niye oynamıyorsun? Tuğçe abla gitti diye mi üzülüyorsun? Evet. Keşke çıkıp gelse şimdi şuradan. Bir keresinde Tuğçe abla sihirli güçlerinden görünmez olmuştu. Belki yine öyledir. Bizden saklanıyordur. Hayır İnci. Bu seferki oyun değil. Peki bir daha hiç geri gelmeyecek mi? Ama ben onu çok özlerim. Hayır, bulunacak İnci. Geri gelecek. Babam polislere haber verdi zaten. Ben de Tuğçe ablanın bulunması için dua edeceğim. Allah dua edenlerin sesini duyarmış hatta. Rabia teyze bana öyle söylemişti. Allah'ım lütfen Tuğçe abla bulunsun. Sen yardım et olur mu? Amin. Allah'ım ne olur bulunsun. Amin.
Asuman, annem beni hiç sevmiyor değil mi? Aa, o nereden çıktı tatlım ya? Sevmiyor işte. Biliyorum ben. Çocuklar anlar. Tatlım sen ne anladıysan yanlış anlamışsın yani. Anneler çocuklarını çok severler. Ama benim annem herkesin annesi gibi değil ki. Melek teyze bile annemden daha çok seviyor beni. Allah Allah. Biliyor musun? Melek teyze her gece yatmadan önce bizi öpüyor. Sabahları çok güzel kahvaltı hazırlıyor. Saçımızı yapıyor. Ve hiç kızmıyor bize. Benim annem bana hiç böyle şeyler yapmadı. Yani herkes birbirinden farklıdır Tuğçe'cim. Şimdi Elif'in annesi sana öyle davranıyor diye annen seni sevmiyor anlamına gelmez bu. Herkes duygularını farklı şekilde yansıtır yani. Doğru mu söylüyorsun? Seni kandırmak mümkün mü kız? Ben çıkıyorum. Tuğçe sana emanet. Anne, ben de seninle gelebilir miyim? Hayır Tuğçe'cim. Ama anne lütfen. Tuğçe, hayır diyorsam hayır. Uslu uslu burada oturuyorsun. Of ya. Bak, gördün mü? Hiç de sevmiyor beni. Olacak iş değil ya. İnsan inanası gelmiyor. Bu kaçıncı olay? Sorma Ferideciğim. Hiç sorma. Çok acı. İnsanın eli kolu bağlanıyor. Kenan abiyi düşünüyorum da. Bir evladını bulmuşken diğerini kaybetmek. Tuğçe inşallah bulunur. İnşallah canım. Hayır anlamıyorum ki. El kadar bir çocukla kimin ne alıp veremediği olabilir. Kaçırıldı mı diyorsun yani? Belki de oyuna falan dalmıştır. Öyle olsaydı çoktan bulunurdu Feride. Ne bileyim. Ya acaba biz de çıkıp bir yerlerde arasak mı Tülay abla? Her yere baktık. Hem birilerinin de evde olması lazım. Ne olur ne olmaz. Veysel zaten her yerde arıyor onu. Aslanım baksana bir. Buyur abi. Baksana bir. Ben bir kız çocuğu arıyorum. Böyle siyah saçlı, şu boylarda, üstünde beyaz bir elbise olması lazım. Gördün mü buralarda? Yok be abi, görmedim. Eyvallah. Lan başına bir şey gelmiş olmasa bari ya. Affedersiniz. Buralarda 7 yaşlarında esmer gözlüklü küçük bir kız çocuğu gördünüz mü? Neredesin kızım, neredesin? Abi, ne oldu? Bir gelişme var mı? Maalesef Selim. Sen ne yaptın? Melekleri götürdün mü çiftliğe? Evdeler abi. Herkes perişan. İyi bir haber alacağız diye dua edip duruyorlar. İyi bir haber falan yok Selim. Nerede benim kızım? Delireceğim. Abi yapma böyle ne olur. Bak benim Tuğçe'm akıllıdır. Belki bize oyun falan yapıyordur. Çıkıp gelecek belki de. Hadi toparla kendini abi. Selim bu öyle bir şey değil. Her yere baktım. Parktaki oynayan çocuklara varıncaya kadar hepsine sordum. Ama yok kızım, hiçbir yerde yok. Luna Park'a gitmiş olabilir mi? Luna Park mı? Evet, az ileride var bir tane. Hadi hemen gidip bakalım. Zor da olsa Necdet Bey'e her şeyi anlatmam gerek. Şu avukat meselesi falan. Sonra altından bir şey çıkarsa başıma kalmasın. Buyurun, kime baktınız? Necdet Karapınar'la görüşmek istiyordum. Maalesef. Bakın, biliyorum görüşme saati bitti ama çok kısa göreceğim kendisini. Bir 5 dakika konuşamam mı? Mesele ziyaret saati değil. Necdet Bey... Hayırdır? Bir sorun mu var? 1 saat kadar önce cezaevinde büyük kavga çıktı. Kavga mı?
İki koğuş birbirine girmiş. Ağız dalaşıyla başladı. Ama biz de ne olduğunu anlamadık. Necdet Bey kavga sırasında göğsünden bıçaklandı. Nasıl olur ya? Nasıl peki durum şimdi? Çok kan kaybetti. Arkadaşlar hastaneye yetiştirmek için çok uğraştılar. Ama maalesef. Maalesef ne? Ambulans gelene kadar çoktan mefta oldu. Başınız sağ olsun. Kızım, Selim'le konuştun mu? Bir haber var mıymış? Yok anne, daha konuşmadım. Allah'ım sen torunumu koru. Başına bir hal gelmesine izin verme ya Rabbim. Abla, hadi ne olur ağlama artık. Oğlum, torunumdan haber var mı? Yok anne. Ne haber ne bir iz. Hiçbir şey yok. Allah'ım sen yardım et. Hayır yani ben anlamıyorum. Küçücük çocuk durduk yere nasıl kayboldu? Ben de ona şaşıyorum ya zaten. Ne malum kayboldu? Ya kaçırdılarsa torunumu? Kim niye yapsın ki böyle bir şeyi? Arzu. Anne başta ben de öyle düşündüm ama sonradan bu ihtimali eledik. En büyük şer kaybedecek bir şey olmayan insandan gelir oğlum. Yani Arzu kaçırmış olabilir mi diyorsunuz? Yok canım. O yapmış olamaz yani. O şeytan bizi acı çektirmek için elinden geleni yapar kızım. Ya bir insan nasıl kendi çocuğunu böyle bir şey için kullanır ki? Olmaz, böyle bir şey yapmamıştır değil mi? Oğlum, sen onunla konuştun mu hiç? Birkaç kere aradım anne ama açmadı. Abi annem haklı. O yüzden açmamıştır telefonlarını. Arzu, bu taşın altından da sen çıkarsan o zaman seni pişman ederim. Kenan, nereye? Arzu'yu bulacağım anne. Abi ben de geliyorum. Arzu. Ne oldu? Niye bakıyorsunuz öyle? Senin ne işin var burada? Kızımı görmeye geldim. Ne oluyor diyorum ya? Niye bakışıyorsunuz siz böyle? Tuğçe. Ne oldu Tuğçe'ye? Kızım hasta falan mı yoksa? Sakin ol Arzu. Ya ne oluyor diyorum, kızım nerede? Bu ne gürültü böyle? Senin ne işin var burada? Yeter ama. Hepinize tek tek hesap mı vereceğim? Kızımı görmeye geldim diyorum. Utanmadan bir de kızımı görmeye geldim diyor. Tuğçe'nin nerede olduğunu sen bilmiyor musun? Anne bir saniye. İçeride konuşalım. Ne konuşacağız Kenan ya? Ne konuşacağız? Konuşsanıza. Niye susuyorsunuz? Kenan, Tuğçe nerede? Söylesene bana. Abi söyle artık. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor?
Elif, İnci gelin siz benimle. Hadi canım yukarıya. Selim. Kenan. Bak beni çıldırtmayın. Söyleyin. Tuğçe nerede? Ne oldu? Ne olup bittiğinden gerçekten haberin yok mu yani? Yok. Olsa niye sorayım? Kenan. Bak Tuğçe'ye bir şey olmadı de. Lütfen. Oldu. Hem de çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Tuğçe. Tuğçe kayboldu. Kızlar. Hadi bakalım odanıza güzel güzel oyun oynayın, tamam mı? Arzu teyze Tuğçe yok diye mi kızdı bu kadar? Onun için mi buraya geldi? Evet canım. Hadi siz odanıza geçin, güzel güzel oynayın. Tuğçe kayıpken nasıl oyun oynarım Zeynep abla? Evet, Tuğçe abrasız oynayamayız. Kızlar. Yapmayın ama böyle. Ya bir daha hiç gelmezse? Olur mu canım öyle şey? Bulunacak Tuğçe ablanız, merak etme. Hem daha üçünüz oyunlar oynayacaksınız. Elif abla, Tuğçe abla dönmez annesi de çok üzülür değil mi? Uf. Kızlar, hadi bakalım. Geçin odaya güzel güzel oyun oynayın, tamam mı? Bir şey olursa da seslenin bana. Hadi canım. Benim kızım kayıp mı şimdi yani? Saatlerdir arıyoruz ama yok. Ve sen bunu bana şimdi mi söylüyorsun Kenan? Seni defalarca aradım. Telefonunu açmış olsaydın şimdi Tuğçe'nin nerede olduğunu öğrenmiş olurdun. Ben nereden bileyim böyle bir şey olduğunu? Polise haber verdiniz mi? Verdik. Senden çok düşünüyoruz Tuğçe, emin ol bundan. Selim, hiç sırası değil şimdi. İnanamıyorum ya. Ya çiftlikte bu kadar adam. Bir çocuğa sahip çıkamadınız mı ya? Bu yüzden mi aldınız kızım benden? Ha? Bu yüzden mi aldınız? Sesini yükseltme. Ben onun annesiyim. Benim kızım kayıp. Ve koca çiftlikte, şu koca çiftlikte bir kişi bile kızıma sahip çıkamamış. Onların bir suçu yok. Anlamadım. Tuğçe benim evimin bahçesinde kayboldu. Ne diyorsun sen ya? Kenan, bu kadın ne söylüyor? Bağırma diyorum sana. Zaten herkes yeterince gergin. Kimin ne olduğu umurumda bile değil. Benim kızımın bu kadının yanında ne işi var? Ne yaptın kızıma? Ne yaptın kızıma? Çabuk söyle. Yani onlar burada ders çalışıyorlardı. Daha sonra biz Elif'le eve gidecektik. Tuğçe de bizimle gelmek istedi. Siz de buna izin verdiniz yani. Tuğçe kardeşine gitmek istedi. Biz de izin verdik. Aferin size ya. Bravo yani. Kimdir kızımı nereye sakladın? Ya ben bir yere saklamadım. Sadece bahçede oyun oynuyorlardı. Kes sesini. Benim bu numaralara karnım tok. Bu oyunlarla herkesi kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Söyle, kızım nerede? Ya bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yalan söylüyorsun. Yeter artık. Kimseyi haksız yere suçlama burada. Sen nereden biliyorsun suçsuz olduğunu? Çünkü ben de o an oradaydım. Bravo yani. Sen ne kadar iyi babaymışsın. Demek ki bu kadınla fingirdeşeceğim diye kızını dışarıda bıraktın. Terbiyeni takın. Sen ne hakla benim karşıma geçmiş böyle konuşuyorsun benimle? Ben Tuğçe'nin annesiyim, annesi. Abi gönder şu kadını evden. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Bu kadın hepinizin gözünü kör etmiş, hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Fazla oluyorsun sen artık. Bana cevap ver.
Kızım nerede? Bilmiyorum. Bak, Tuğçe nerede? Melek. Kızım. Demek hiçbir şey söylemiyorsun. Ben seni nasıl konuşturacağımı bilirim. Alo. Bir kayıp çocuk ihbarında bulunacağım. Ne yapıyorsun sen ya? Benim kızım kayıp. Evet. Şüphelendiğim biri var. Melek Özer. Kızımı o kaçırdı. Allah'ım nasıl olur bu ya? Aklım almıyor. Necdet Bey öldü mü şimdi? İki koğuş birbirine girmiş. Ağız dalaşla başladı. Ama biz de ne olduğunu anlamadık. Necdet Bey kavga sırasında göğsünden bıçaklandı. Nasıl olur ya? Nasıl peki durum şimdi? Çok kan kaybetti. Arkadaşlar hastaneye yetiştirmek için çok uğraştılar. Ama maalesef. Maalesef ne? Ambulans gelene kadar çoktan mefta oldu. Başınız sağ olsun. İnanamıyorum ya. Koskoca Necdet Karapınar. Ne olacak şimdi? Arzu'yla Gonca'ya haber vermek lazım. Telefonla olmaz. En iyisi eve gideyim. Yüz yüze. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Bu kadın benim kızımı kaçırdı. Ben de polise ihbar ettim. Ya bak ben ve bunlar doğru değil. Ben gerçekten Tuğçe'ye bir zarar vermem ki. Biliyoruz Melek abla. Merak etme. Kimse bu kadının sözüne itibar etmez. Sen öyle san. Ben karakola gidip her şeyi anlatacağım. Kocamı nasıl elimden almaya çalıştığını, beni nasıl düşman bildiğini, bu yüzden kızımı kaçırdığını, her şeyi anlatacağım. Bunların hiçbiri doğru değil. Allah! Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Bak Arzu, sırf Tuğçe'nin hatırına susuyorum ama artık yeter, tamam mı? İftira atmayı kes. Yoksa seni pişman ederim. Ben Tuğçe'nin annesiyim. Sen bana böyle davranamazsın. Hangi anne ha? Hiçbir zaman umursamadığın, arayıp sormadığın annelik mi? Senin gözlerin kör olmuş ya. Sen mantıklı bile davranamıyorsun artık. Ya senin çocuğun kaybolmuş. Çıkıp onu arayacağına karşımıza geçmiş saçma sapan konuşuyorsun ya. Arzu, çık git hemen bu evden. Zaten torunun acısı yetiyor. Bir de seninle uğraşmayalım. Peki Aliye Hanım. Peki gidiyorum. Ama karakola gidiyorum. Sen hangi karakoldan bahsediyorsun hala? Karakola gideceğim Kenan. Beni engelleyemezsin. Gidip her şeyi anlatacağım. Acaba gerçeklerle yüz yüze geldiğin zaman da böyle davranabilecek misin? Abla, hadi ne olursun ağlama artık. Arzu'nun söylediklerini duymadın mı Allah aşkına? O kadar çok ağır konuştu ki. Abla sen o kadının nasıl bir kadın olduğunu bilmiyor musun sanki? Söylediğine göre Tuğçe'yi ben kaçırmışım ama. Ne? Delirmiş bu kadın ya. Bir de ne yaptı biliyor musun? Polis arayıp beni ihbar etti. Benden şüphelendiğini söyledi. Yok artık bu kadar da fazla ama. Kenan'la ilgili söylediklerinden bahsetmiyorum bile. Ablacığım, bak hepimiz biliyoruz ki sen Tuğçe'yi Elif'ten hiç ayırmazsın.
Melek. Arzu'nun söylediği her kelime için, bu yaşananlara engel olamadığım için çok özür dilerim. Tuğçe'ye zarar vereceğimi nasıl düşünür ya? Nasıl? O kadının Tuğçe'yi umursadığı falan yok ki. Tek istediği bizim üzülmemizi sağlamak. Her şeyi bunun için yapıyor. Ben de anneyim. Ben aylarca kızımı aradım ya. Bu acının ne demek olduğunu en iyi ben bilirim. Nasıl benden şüphelenir? Nasıl? Çok merak ediyorum. Şimdi ne yapacaksın Melek? Benimle uğraşmak neymiş gör bak. Gördünüz değil mi Rabia Hanım? Analık doğurmakla olmuyor işte. Evladını kaybeden bir anaya yakışan davranışlar mı bunlar? O da üzüntüden ne söylediğini bilmiyor herhalde. Sonuçta evladı. Onu da mazur görmek lazım Aliye Hanımcığım. Ah ah bir bilseniz. Yıllardır neleri mazur gördük. Nelerin üzerini kapattık. Melekciğim, gel kızım. Gel otur. Yok anne, hiç oturmayalım. Komiserle gidip konuşalım bir an önce. Karakola mı gideceğiz? Evet. Arzu'nun saçma sapan iftiralarına inanacak halleri yok ama olsun. Biz yine de gidip durumu açıklayalım. Tamam oğlum. Belki Tuğçe'den de bir haber vardır. Kızım, sen Arzu'nun nasıl biri olduğunu çok iyi biliyorsun. Ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın, sen onu aldırma, olur mu? Hadi çıkalım Melek. Geçer